Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralarla ilgileniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Dün Bitcoin 38 bin dolarlardan anlık olarak Bitcoin'in yükselişi anlamsız bir şekilde gerçekleşti. Peki bu yükselişin sebebi neydi? Bunu dün analiz etmiştik. Buradaki analizlerimiz tuttu mu? Geçmişte yaptığımız analizlerimiz gibi hepsi tuttu. Yani burada 20 tane analiz yaptıysak 19'u muhakkak tuttu arkadaşlar. %1 yanılma payımız oldu. Bu gayet normaldir. Fakat söylediğimiz destek direnç noktaları kesinlikle hep çalıştı. Dünkü yükselişin gerçek olmadığını altını çizerek söylemiştim. Ve gerçek olmadığı bugün ortaya çıktı arkadaşlar. Bunu önceden söylemek çok zor olsa gerek. Zaten burada destek ve dirençleri, piyasayı, CoinMarketCap'in total değerini takip ederek birçok analiz indikatörlerini iyi bir şekilde takip ettiğiniz zaman bunu kaçınılmaz bir şekilde görüyorsunuz. Dün Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla beraber elinde portföyünde güzel bir Bitcoin adeti bulunmasından dolayı Twitter'ı alması haberi gündeme düşünce Bitcoin yükseldi. Bitcoin ardından Dogecoin daha da çok yükseldi. Bitcoin anlık olarak dün %6'lık %7'lik bir değer kazandı. Dogecoin ardından Elon Musk'ın elinde Dogecoin adeti oldukça fazla olmasından ötürü ve Dogecoin'e oldukça sahip çıkmasından sebepli kaynaklardan dolayı Bitcoin'den bile kat kat fazla Dogecoin değer kazandı. %30'luk anlık %40'a varan oranlara kadar kar getirdi arkadaşlar. Fakat bu yükselişin Bitcoin paritesinde de Dogecoin paritesinde de gerçek olmadığını altını çizerek söylemiştim. Burada hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Ondan sonra grafiklerle devam edelim arkadaşlar. Başkaları gibi birçok videoda uçuyor kaçıyor videoları yapmıyoruz arkadaşlar. Gerçek analizleri, gerçekçi grafikleri paylaşıp bütün doğruluğuyla sizin gözünüzün önüne koyuyoruz. Burada tamamen tecrübeleri ve analiz ettiğimiz kripto paraları ve genel piyasayı size sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ufak bir hatırlatmadan sonra hemen grafiklere bakalım. Neler oldu, neler bitti. Analizlerimiz doğru çıktı mı? Ardından deli bir yükseliş gerçekleştirebiliyor. Fakat piyasa burada çok da yükselişe elverişli değil anlık olarak. Haberin ardından bir yükseliş geldi. Bu yükseliş aslında gerçek bir yükseliş değil arkadaşlar. Şu kanalda Dogecoin sıkışıp kalmıştı. Bu kanalda uzun süre gitmesi iyi miydi? Tabii ki iyiydi. Şu kanalda sıkışması demek en kötü TL bazında arkadaşlar baktığımızda burada 3 TL 2,5 TL seyrinde ilerlerken birden kendini yukarı atması, %40'lık yükselişin getirmesiyle beraber kanalın dışına çıkması kanalın içine gireceği anlamına geliyor şu anda. Zaten satış baskısı şurada %40'lık kar alanlar satış baskısıyla beraber bu kanalın içine sokacaklardır bunu. Dün söyledik arkadaşlar, bu çıkışın gerçek olmadığını burada %40'lık bir yükselişte söylemek gerçekten çok zor arkadaşlar. Doğru analiz yaparsanız çok zor değil. Genel piyasanın izlemesi, bunu anlaması gerçekten oldukça zor. Nitekim de dün bir sürü insan Dogecoin'e akın etti ve yukarıdan tepeden malları satıp insanlar burada para kaybına sebep oldu. Peki tepeden alanlar ne yapacak arkadaşlar? Ufak bir dipnot düşelim. Lütfen tepeden aldıysanız da korkup zararına satmayın. Dogecoin bu kanala düşeceğini söyledik. Bakalım düşmüş mü arkadaşlar? Dün söylediğimiz, çizdiğimiz kanal duruyor. Bakın dün söylemiştik. Bu kanala tekrardan girecek arkadaşlar. Kaçınılmaz olacak. Burada mavi çizgiye dirence çarpmasıyla geri döndü ve anlık söylediğimiz kanalın içine girmiş bulunuyor. Bu kanal güvenli kanal. Bu kanaldan aşağıya çok inmesi mümkün değil arkadaşlar. İner, inmiş, hemen tekrar kanala geri dönmüş. Dönecektir. Çünkü burada arkadaşlar sağlam destek oluşturuyor. Sağlam destek tabanını oluşturduktan sonra burada piyasanın boğaya girmesiyle beraber anlık harika bir yükseliş Dogecoin'de gelecektir. Burada %40'lık yükseldi, hemen aldın. Düşüş geldi, satamadın. Ne yapacaksın? Bekleyeceksin. Panik yapmayacaksın. Bu piyasada panik yaparsan paran çöp olur. Bu yükseldi, atladın. Burada panik yaptı, düştü, %40'lık zarar ettin. 100 TL bazından ilerleyelim. 100 TL bastın, 40 TL'lik %40 düştü. Kaç paran kaldı?
60 TL'n kaldı. 60 TL'n tekrar koşan bir kripto paraya girdin. Burada da %30'luk bir zarar ettin. Kaç kaldı? 30 TL'n kaldı. Yani burada her yükselen kriptoya atlarsan zarar etmen kaçınılmazdır arkadaşlar. Burada en önemli unsur sabır ve belirlediğiniz kripto paraları iyi bir şekilde yükselişte tepkilerini çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Ne demiştik? Bunu aylardır söylüyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in yükselmesiyle beraber Dogecoin ardından peşinden koşarak gidecektir. Boğa sezonunda Bitcoin yükselirse Dogecoin, meme coinlerin lideri olarak peşinden gidecektir. Onun ardından Pitbull sağlam bir şekilde peşinden koşacaktır. Dün Dogecoin yükseldi, Bitcoin yükseldi, Dogecoin yükseldi, Pitbull kımıldamadı. Sebep neydi? Çünkü gerçek bir yükseliş değildi arkadaşlar. Şimdi burada hatırlatmamızı yaptıktan sonra grafiğe bir göz atalım. Söylediğimiz gibi bu kanalın içerisine girdi ve geçti dedik arkadaşlar. 38.000 dolarlardan 37.000 dolar iğnesinin ardından Bitcoin yükseliş gerçekleştirdi. Buradaki yükseliş nereye kadar gitti? 40.000 dolarların üzerine çıkmıştık. Burada destek oluşturmaya çalıştı. Yükselişin gerçek olmadığını söylemiştik. Desteği oluşturamadı. Gördüğünüz gibi bu mumların hepsi uzunlu kısalı 4 saati temsil ediyor. Aşağı yönlü kırdı. Söylediğimiz yere geldi arkadaşlar. Anlık olarak 38.326 seviyelerinde. Buradan düşüş gelecek mi? Tabii ki gelecek arkadaşlar. Beklediğim seviyeyi zaten aylardır söylüyorum. Söylediğim seviyelere geldi. Tekrar yükseliş gerçekleşti. Bu yükselişte nokta atışı söylediğimiz yerlere geliyor. Peki buradan geliyor. Düşüm ne dedik? Geçtiğimiz dönemde 33.000 dolarlara düşecek dedik ve düştü. Son muydu, dip miydi bura? Hayır arkadaşlar. 40.000 dolarlara tekrar fırladı. Buradan tekrar düşüş geldi. Yani ayı sezonunda olduğumuz genel düşüş, Bitcoin'in trendi düşüştedir arkadaşlar. Burada altcoin'lerde direnmesi mümkün değil. Pitbull'un düşüşünü bazı Pitbull sevmeyenler kötülüyor. Yok işte sahibi dolandırıcıymış, yok sahibi kaçmış, yok sahibi Pitbull'u bırakmış. Bunları zaten açıklamasını belgeli bir şekilde yapmıştık arkadaşlar. Pitbull'un bir parantez açalım hemen hızlıca. Pitbull'un sahibi değil, yöneticileri vardır. Topluluk odaklı ilerlediği için yükselişlerde harika yükselişler getirecektir. Düşüşleri gayet normal. Bugün altcoin'lerin lideri Ethereum bile 3.000 doların altına Bitcoin'in düşüşüyle sarkıyor arkadaşlar. Normalde bu aylarda çok büyük analistlerin yaptığı analiz Ethereum 6.000 dolar olması gerekiyordu. 3.000 doların altına sarkmış bulunuyor. Normal mi? Normal arkadaşlar. Ayı sezondayız. Fakat Ethereum da çok değerli bir para birimidir. Kesinlikle Ethereum 6.000 doları da geçecektir. Bunun tarihini bilmek imkansız arkadaşlar. Zaten piyasa, Borsa İstanbul'da böyle, genel borsada böyle. Burada kilit nokta sabırdır arkadaşlar. Mekanizma sabırsızların sabırlılara para aktardığı bir sistemdir. Genel olarak bunu teknikle de birleştirirseniz kazanmanız kaçınılmaz olur. En büyük silah burada sabırdır arkadaşlar. Bitcoin dediğimiz gibi düşüş trendinde söylediğimiz kanala girdi. Destek, buradaki destek kırılarak aşağı gitti. Anlık olarak 47.000 dolarlara, 47.600 dolarlara değdi. Onun ardından yükseliş gelip 38.200 dolarlarda düşüş 35.000 dolarlara doğru devam edecektir. 35.000 dolarları bekleyelim mi? Buradan mı alalım mı diye çok soru geliyor DM'den. Arkadaşlar alım noktasında ne dibi bulabilirsiniz ne de satım noktasında en tepeyi tutturabilirsiniz. Bu kesin kuraldır arkadaşlar. En önemli unsur burada kararsızlıktır arkadaşlar. Karar vermeniz lazım. Alsatçı mısınız? Hodulcu musunuz? Buradan almanız gerekiyor mu? Şüphede mi kalıyorsunuz? İlk önce kilit nokta karar vermelisiniz. Ben kriptoyu niye alıyorum? Uzun vadeci miyim? Kısa vadeci miyim? Alsatçı mıyım? Hodulcu muyum? Bunları tamamen sakin bir kafayla düşünüp karar verdikten sonra yatırım yaparsanız kar kaçınılmaz gelecektir arkadaşlar. Adam Bitcoin çok düştü diyor, alınmaz diyor. Ya yükseliyor, yok ya Bitcoin iyiymiş diyor. Atlıyor, alıyor. Yükselişte ne oluyor? %40'lık burada yanıltıp size yüksekten malı satabiliyorlar. Şimdi 40.000 dolarlardan Bitcoin alanlar ne olacak? Arkadaşlar Bitcoin 40.000 dolarlara da bedava seviyelerindedir. Panik yapmazsanız 37.000'e değdiğinde bile panik yapmanıza gerektirecek bir durum yoktur. Ayı piyasasındayız. Boğa piyasasında 40.000, 45.000, 50.000 dolarları zaten Bitcoin bulamayacaksınız. Söylediğim gibi kilit nokta burada sabır arkadaşlar. Sabır edip beklerseniz kazanırsınız.
Dogecoin'i zaten yorumladık, söylediğimiz kanalda dünkü düşüşü %40'lık ne demiştik? Geri verecek dedik. Bu kanalı düşecek. Anlık olarak gördüğünüz gibi yakınlaştıralım, kanalın içine girmiş bulunuyor arkadaşlar. Pitbull'un grafiğine bakalım arkadaşlar. Pitbull çok konuşuluyor. Pitbull'la ilgili çok soru geliyor. Pitbull da Bitcoin gibi yatay seyrediyor. Neden yatay seyrediyor arkadaşlar? Bitcoin ayı piyasasında, kripto para camiası ayı piyasasında düşüş trendimiz devam ediyor. Pitbull'un da düşmesi burada kaçınılmaz ve gayet normal arkadaşlar. Hiç de öyle panik yapacak bir havamız yok arkadaşlar. Gördüğümüz gibi düşüş kanalındayız. Bazen düşüş trendini burada kırsa da piyasa Bitcoin düştüğünde Pitbull'un toparlaması mümkün değil. Genel paralar arkadaşlar. Bunu Pitbull olarak yorumlamayın. Pitbull meme coin'dir. Sağlam bir ekibi var. Harika bilişim teknoloji uzmanları Pitbull ekibinde bulunuyor arkadaşlar. Söylediğimiz gibi 5 tane kafa isim var. Hepsi yazılım ve grafik mühendisidir arkadaşlar. Oldukça sağlam. Göreceksiniz ki Bitcoin toparlamasıyla Pitbull şovunu yapacaktır. Pitbull zaten ne demiştik? Düşerse 12 bandını kırarsa 11 bandı çok sağlam karşılayacak. Nokta atışı burada da söylediğimiz grafik çalıştı. 11'in altına inmiyor. Bitcoin 35.000 dolarlara 33.000 dolarlara inerse ben dip nokta olarak Bitcoin'i 33.000 dolarları bekliyorum arkadaşlar. Diptir. Daha da aşağısına inmez Bitcoin. 33.000 dolarların altına ineceğini grafiklerde göstermiyor. Benim de analizim arkadaşlar kesinlikle 33.000 doların altına inmez. Burada şimdi 33.000 dolarları söyledim mi insanlar korkuyor. Fakat korkacak bir şey yok. Bitcoin geçtiğimiz dönemlerde 20.000 dolarlardan 3.000 dolarlara düştü. Yaklaşık %80'lik %70'lik düşüşler Bitcoin'de normaldi. Çünkü kurumsallar yatırım yapmıyordu. Artık öyle devasal düşüşler gelmeyecektir. Çünkü kurumsallar profesyonel olarak yatırım yapıyor. Dünyanın en zengini Elon Musk bile bu piyasanın içinde oldukça portföyü geniş ve Bitcoin'i oldukça tutuyor ve topluyor arkadaşlar. Meme coin'lerde de Dogecoin'e çok özen gösteriyor. Shiba Coin elinde olmadığını açıklamasının ardından Shiba Coin anlık olarak %40 %30'luk değer kaybetti. Fakat Shiba Coin'in topluluğu da çok kuvvetli olduğundan dolayı bu düşüşü durdurdu. Yani dünyanın en zengini olsanız bile topluluk odaklı coin'leri düşüşünü çok da hakim olup etkileyemiyorsunuz. Yani burada da Pitbull bir topluluk coin'dir arkadaşlar. Burada Elon Musk isterse alsın isterse almasın Pitbull kaçınılmaz yükselecektir. Elon Musk demişken arkadaşlar Twitter'ı satın aldı. Neden Twitter'ı satın almasıyla beraber haberin anlık gazına gelip alımlar gerçekleşti? Alım arkadaşlar dünya ticareti arz talep dengesi üzerinde yürüdüğüne göre burada talebin çoğalmasıyla dün Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Ne oldu? Neden? Aslında bunun yükselişin uzun vadede baktığınız zaman Elon Musk'ın Twitter almasıyla Bitcoin kaçınılmaz yükselecek. Dogecoin de kaçınılmaz yükselecek. Peki neden? Nedenleri çok önemli arkadaşlar. Yatırım hangi portföyde yaparsanız yapın, altın olur, arsa olur, ev olur, araba olur arkadaşlar. Araba son zamanlarda yatırım aracına dönüşmüş bulunuyor. Fakat burada çok da yatırım aracına araçları sokamıyoruz. Burada arsa, ev aldığınız zaman, altın aldığınız zaman arsa üzerinden ilerleyelim. Arsa aldınız. Atıyorum 10.000 TL'lik bir arsa aldınız. Arsayı bir yıl içerisinde prim yaptıramazsınız veya 5 ay içerisinde yükselişini bekleyemezsiniz. Yani arsayı alıp dedeniz, babanız, işte büyüklerinizden kalan arsalar bilmem 1970'li yılında almış, 1990'lı yıllarında almış, 2000'li yıllarında almış, 22 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl geçmiş arsanın fiyatı çok devasal güzel kazançlar vermiş. Bakın burada yıllar geçmiş. Yani Bitcoin aslında yılların geçeceği bir yatırım yapıp bekleyeceğimiz bir araçtır arkadaşlar. Burada arsayı alıp sabırla bekliyorsa büyüklerimiz burada da kripto paraları alıp sabırla beklememiz lazım. Adam alıyor kripto diyor ki arkadaş almış 10.000 TL yatırmış 50.000 TL olmuş. Doğru bu oluyor. Boğa koşusunda alırsanız yükseliş böyle mümkün. Bu duyuntularla hareket ederseniz boğa piyasasında arkadaşınız kar etti. Söylediği rakamı size gösterdi. Bak 10.000 TL'm 100.000 TL oldu. Doğru oluyor mümkün. Buradaki yükselişi görüp sizin girdiğinizde ayı piyasasına yakalanırsanız burada kilit nokta bu arkadaşlar. Şimdi 10.000 100.000 oldu. 100.000 yatırdınız 10.000 olur 5.000'e kadar da düşebilir. Bu mümkün. Şimdi burada Bitcoin artık bu kadar sert düşüşler gerçekleştirmiyor. Altcoin'ler bunu yapıyor. Bir de yanlış bilmediğiniz, takip etmediğiniz Bitcoin'in düşüşüne
verdiği tepkileri çok iyi bilmediğiniz kriptoya yatırım yaparsanız büyük paralar kaybetme olasılığınız kaçınılmazdır arkadaşlar. Burada Twitter konusuna geri dönecek olursak Elon Musk Twitter'ı neden aldı? Ne yapacak? Elon Musk'ın zaten sosyal medyalara ilgisi çoktu. Sosyal medyada biliyorsunuz ki Twitter'da deli bir takipçi kitlesi var. Dünyanın en zengin olmasıyla beraber kripto paralarla çok haşir neşir arkadaşlar. Gençler de kripto paralara çok ilgili olduğu için takipçi sayısı kaçınılmaz Elon Musk'ın artıyor. Burada teknolojiye biliyorsunuz ki birçok firması var. Tesla, SpaceX gibi uzay araçları, uzay mekikleriyle de çok yakından ilgileniyor ve teknolojiye çok önem veriyor. Twitter'ı aldı. Twitter'da şöyle bir sistem kurulması planlanıyor. Daha gündeme gelmedi. İlerleyeceğimiz zamanlarda bunu kaçınılmaz göreceğiz arkadaşlar. Bir kullanıcı Türkiye'den Amerika'ya Twitter üzerinden para rahat bir şekilde gönderecek. Bankadan değil de Twitter'dan, buradan Türkiye'den Amerika'daki arkadaşınıza çok cüzi rakamlarla harika bir miktar anında, saniyeler içerisinde gönderebileceksiniz. Twitter sisteminden bunu yapacaksınız. Buradan gönderdiniz, ATM'den gidip rahat bir şekilde çekebileceksiniz. Yani burada Elon Musk harika bir hizmet sunmayı planlıyor. Geçtiğimiz dönemlerde bunun sinyalini verdi. Birçok platforma kafayı taktı. Twitter onun için çok özeldi ve aldı. Twitter'a harika özellikler kesinlikle getirecektir. Bunu göreceğiz. Peki bunları, ödeme sistemini nasıl yapacak? Neyle yapacak? Kaçınılmaz kripto paralarla yapacak. Bitcoin olacak, Ethereum olacak. Çok ilginçtir ki meme coinler geçtiğimiz 1,5-2 yıl öncesinde sözde uzmanların Dogecoin'e çöp demesiyle beraber biz burada Dogecoin'in harika bir geleceği olduğuna inanıyorduk. Hala inanıyoruz arkadaşlar. Çünkü dünyada bir şey arzı fazla olsa da, sınırsız olsa da, talep yoğunsa onun fiyatı çıkar ve üzerinde durulursa harika yerlere gelir. Dogecoin bunun bir somut örneğidir. Kesinlikle harika yerlere Dogecoin gelecek, göreceğiz. Burada Twitter sisteminde de Dogecoin para gönderme aracı olarak kesinlikle kullanılacaktır arkadaşlar. Yatırım yapıp sabır edenler, söylediğimiz gibi arsa gibi sabır etmeniz lazım arkadaşlar. Bugün al haftaya yükselsin mantığıyla asla para kazanamazsınız. Söylediğimiz gibi al sat, her zaman bunu söylüyoruz arkadaşlar. Pitbull'da da birçok DM var arkadaşlar, gösterebilirim fakat kullanıcıların ismini göstermek burada onlara karşı samimiyeti kaybetmemize sebep olur. Birçok mesaj geliyor. Pitbull'u bu seviyeden aldım. İşte 8 seviyesinde, 0.8 seviyesindeydi. 12 seviyesine geldi. Sattım. Alttan bir daha aldım. Elindeki adedi çoğalttı. Tamam, güzel. Al sat zararlı demiştim arkadaşlar. Ve buradan 8'den aldı, 12'den sattı. Tekrar 8'e düşmesini beklerken Pitbull geçtiğimiz zamanlarda ne yaptı? Birden yukarı doğru pump yaptı. Elindeki bütün karı kaçırmış oldu. Yani al sat para kazandırır. Anlık günlük ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Fakat hodl elinizde tutmak zengin eder arkadaşlar. Al sat para kazandırır, hodl zengin eder. Sabır eden, yatırım yapan, gerçekten bu sistemleri yatırım aracı olarak gören, bilinçli yatırım yapan, teknolojiye inanan, gördüğünüz gibi arkadaşlar, açın büyük analizcileri, büyük teknoloji uzmanlarını, büyük iş adamlarını izleyin. Kriptoya birçok bilinçsiz insan Bitcoin kaçmış, Bitcoin gitmiş, Bitcoin kumar diyen insanlara aldırış etmeyin. Gerçekten Bitcoin sistemini anlamaya ve anlatmaya çalışın arkadaşlar. Bitcoin sistemi devasal bir teknoloji sistemidir. İnternetten, saçma sapan sosyal medyalardan duyulduğu gibi asla değildir arkadaşlar. Gerçekten devasal bir yatırım sistemi. Alıp elde tutmak, sadece Bitcoin değil, Ethereum, Compound, Matic, ADA, burada arkadaşlar Doge, Pitbull, meme coinler arkadaşlar, meme coinler de harika rol oynuyor. Emin olun bazı devasal kriptolar, bazı devasal teknoloji kriptolardan daha çok meme coinlerde kazandırabiliyor. Burada sepette kesinlikle meme coin'de bulundurmanız gerekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde de sepet yapmıştık arkadaşlar. Her müsait olduğumuz zaman sizlere doğru analizleri anlatmaya devam edeceğiz. Söylediğimiz gibi desteklerimiz, dirençlerimiz, analizlerimiz nokta atışı çalışıyor. Burada en önemli şey sizin faydalanmanız arkadaşlar.
faydalanabiliyorsanız ne mutlu size. Video bu kadardı. Beğenip ve yorum yapmayı lütfen unutmayın ki daha çok insana ulaşalım. Video bu kadardı. Esen kalın, hayırlı geceler.